Boyun ve bel fıtığını ameliyatsız geçiriyorsunuz, doğru mu? Genel anestezi almadan ameliyatsız tedavi. Bel fıtığım var ama ameliyat olmaya korkuyorum derler Mehmet Hocam. Kimler size başvurmalı? Bel fıtığı tarısı konmuş hastaların %95'i aslında ameliyat gerektirmeyen hastalardır. Ben toplumun bilmediğini düşünüyorum ama hala o klasik ameliyatlar geçerli diye düşünüyorlar. En büyük işaretlerinden biri bel ağrısının yanında bacağın arkasına doğru da bir ağrı olur genelde. Beraberinde uyuşukluk olabilir, güç kaybı tarif edebilir. 3 senede hani belki de 6-7 bin hastamız olmuştur yani. Çünkü çok güzel bir yöntem. Avrupa'da, Amerika'da, tüm dünyada. Aşağı yukarı yarım saat kadar sürer. O kadar kısa. Evet, tek seviyede. Bu bizim uyguladığımız girişimsel tedavilere uygun bir hastaysanız ameliyat olmayın. Hele ki sadece ağrı şikayetiyle sakın ameliyat olmayın. Bilhassa kronik bazı rahatsızlıkları olanlara bu operasyonu tavsiye ediyorsunuz. Şeker, kalp, tansiyon. Şu belin eğilme ve bükülme olayı aynı anda yapılırsa ve aniden yapılırsa bu ev hanımları için çok tehlikeli. Şimdi anestezide ne oluyor da oluyor diye soruyorsanız benim vereceğim cevap şudur. Ne yapıyor da böyle oluyor diyorsanız bunu bilmiyoruz. Gerçekten mi? Bu. Efendim merhabalar, sağlığa dair çok önemli bir konuyu konuşacağız toplumda. Neredeyse bu ağrıyı, bu sızıyı çekmeyen yok. Boyun ve bel fıtığını konuşacağız. Hem de yeni gelişmeler ışığında iki değerli hekim yanımda. Hemen sizlere onları tanıtmak isterim. Operatör Doktor Murat Karakuş, beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ferda Hanım. Bir diğer konuğumuzu da hemen tanıtalım. Uzman Doktor Mehmet Çelik, anestezi ve reanimasyon uzmanı. Siz de hoş geldiniz. Mehmet Hocam, ameliyatları beraber yapıyorsunuz değil mi? Birlikte mi giriyorsunuz? Zaman zaman beraber geliyoruz. Zaman zaman Ayrı Mehmet ayrı. Hocam. Evet. Hocam kaç kişiye şifa oldunuz? Tutuyor musunuz bunun bir çetelesini? Valla ben 25 yıldır girişimsel ağrı tedavisiyle uğraşıyorum. 25 yılda her gün en az 3-4 hastaya işlem yaptığımızı düşünecek olursak bilemiyorum, hiç düşünmedim ama herhalde binlerce Oo süper. şeklinde ifade edebileceğim sayılara ulaşmışız. 10 binlere olmuş. Şimdi sizin yaptığınız operasyonların bildiğimiz klasik ameliyatlardan bir farkı var. Boyun ve bel fıtığını ameliyatsız geçiriyorsunuz, doğru mu? Evet. Çok iddialı bir cümle yalnız Yani- bu. Şu an toplumda bu ağrıyı, bu sızıyı çekenler diyecek ki dur, dikkat, dinlemeliyim. Evet. Nasıl hocam? Bir anlatın, nasıl ameliyatsız oluyor bunlar? Şimdi yıllarca tabii biz de beyin ve sinir cerrahi uzmanı olarak bel fıtığı hastalarında, boyun fıtığı hastalarında klasik yatak istirahati, ilaç, fizik tedavi yapılır. Özellikle çok uzun sürüyorsa, bazı şartlar varsa onları tabii ameliyata yönlendiriyorduk, ameliyat yapıyorduk. Ama son 10 yılda teknolojinin çok gelişmesiyle artık ameliyatsız tedaviler gündeme geldi. Hem boyun fıtığında hem bel fıtığında ameliyathane şartlarında genel anestezi almadan ameliyatsız tedavi yapılıyor. Şimdi genelde özellikle bel fıtığı ameliyatları korkulan ameliyatlardır. Toplumda bel fıtığım var ama ameliyat olmaya korkuyorum derler Mehmet Hocam. Kimler size başvurmalı? Kimler size gelsin? Şimdi Murat Hocam bir beyin sinir cerrahı ve o da eminim bunu teyit edecektir ki zaten söyledi. Bel fıtığı tarısı konmuş hastaların %95'i aslında ameliyat gerektirmeyen hastalardır. Yani toplumda şöyle bir intiba var. Bel fıtığı olduysanız ya da boyun fıtığı olduysanız size bir ameliyat bekliyor diye düşünülüyor ve bunun korkusuyla yaşanılıyor. Hatta bunun korkusuyla doktora gitmekten kaçınanlar bile oluyor. Oysa ki bel fıtığı tanısı, bakın bel ağrısı demiyor. Zaten bel ağrılarının tamamı bel fıtığı demek değil. Doğru. Ama diyelim ki bel ağrınız var ve doktora gittiniz, muayene oldunuz, MR çekildi ve size bel fıtığı tanısı konuldu. Bel fıtığı tanısı konulduktan sonra bile %95 ihtimalle ameliyatsız tedavi yöntemleriyle şifa bulmanız mümkün. Ben toplumun bilmediğini düşünüyorum ama hala o klasik ameliyatlar geçerli diye düşünüyorlar. Yanılıyor muyum? İşte biz de zaten insanlar bu ameliyatları mümkün mertebe olmasınlar iddiasındayız. Ve çabamız bu yönde. Bundan yaklaşık olarak belki bir 20-25 yıl önce bir kongrede ben bir beyin cerrahisi hocasını dinlemiştim. Ve aynen şunu söylemişti. Bel fıtığı tanısı konulan hastalarda Amerika'da
ameliyat oranı %3'ler 5'tir. Bizim ülkemizde bu oran %13-15 demişti. Bizim ülkemizde ameliyat sayıları, ameliyat oranları o zaman çok daha yüksekti. Şimdi artık bu oranlar giderek düşüyor. Biz bunların daha da düşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Burada da iddiamız bizim uyguladığımız girişimsel tedavi yöntemleriyle bu işin ameliyatsız çözülme ihtimalinin çok yüksek olduğu. Ameliyatların, operasyonların biraz detaylarına gireceğiz ama hocam size şunu sorayım. Mesela bir kişide bel fıtığı varsa bunun Evet. belirtileri, işaretleri nedir? Hocam ne dedi? Bel ağrısıyla karıştırmamak lazım. Tabii. Fıtığın işaretleri nedir? Evet, bel fıtığının en büyük işaretlerinden biri bel ağrısının yanında bacağın arkasına doğru da bir ağrı olur genelde. Sağ bacak veya sol bacak yürüyüşü bayağı aksatır. Ve 1-2 ay geçmesine rağmen hani kolay kolay geçmez. Yani hekim olarak bizim en çok dikkat ettiğimiz bu. Sadece bel ağrısı varsa bunun çok daha başka hani nedenleri de olabilir. Evet, bel fıtığı olabilir ama başlangıç halinde romatizmal ağrılar olabilir, kas ağrıları olabilir, iç organların bele vuran yansımaları olabilir. Ama bacağın ağrısından çeken bir ağrı varsa o bel fıtığı olmaya bir yakındır yani. fıtık diyebiliyor muyuz hocam? %100 diyemeyiz. Diyemeyiz. %100 diyemeyiz. Mesela şöyle yaparlar. Bir anne hareketi göstereceğim size. Eğilirler yerden bir şey aman derler Evet. ve oradan doğrulamazlar. Doğrulmaları biraz vakit alır. Bu fıtık mıdır hocam? Olabilir, olmayabilir. Bu bir kas kasılması da olabilir. Faset eklem dediğimiz organın hareketini sağlayan eklemde bir kilitlenme de olabilir. Bağlarda gerilme de olabilir. Ama tabii bel fıtığı da olabilir. Siz mesela nereden anlarsınız birinde bel fıtığı olduğunu? Geldi hasta size. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz sonuçta bilim yapıyoruz. Ve tıpta bir hastayı değerlendirirken 3 şey önemlidir. Hastanın şikayetleri, muayene bulguları ve laboratuvar ve radyolojik görüntüler. Biz buna üçlü bir sac ayağı deriz. Bu sac ayağının bir ayağı bile eksik olursa bu durmaz, devrilir. O yüzden bütün muayene bulguları, hastanın şikayetleri ve laboratuvar radyolojik değerlendirmelerini bir arada yaparak biz bu tanıyı koyarız. Yani hastanın hocamın dediği gibi büyük ihtimalle bacağa yayılan bir bel ağrısı ya da kalçasında bir ağrı vardır. Beraberinde uyuşukluk olabilir, güç kaybı tarif edebilir. Muayenede bizim yaptığımız bir takım spesifik testler vardır. Reflekslere bakarız, boyun muayenesi yaparız, kas gücüne bakarız. Bütün bunlardan parmak ucunda yürütürüz, topuklarında yürütürüz ve şüpheli durumlarda da MR çektiririz. MR bel fıtığının tanısında bugün dünyada altın standarttır. Yani MR yokken bel fıtığında klinik bulgular daha ön plana çıkabiliyordu. Ama artık MR varlığında fıtığı doğrudan birebir görüntüleyebiliyoruz. Anatomik bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Tomografi mesela MR'dan önce tomografi vardı. Halen de var. Tomografi kemik yapıyı daha iyi gösteriyor. Ama bel fıtığı dediğimiz o diskin fıtıklaşan kısmı kemikten çok yumuşak doku kıvamında bir doku olduğu için tomografiden çok MR'la tanımızı koyarız. Yani bu üçlü sac ayağının ışığında hastamıza doğru tanıyı koyar ve uygun tedaviyi belirler. Var mı böyle yıllarca bu ağrıyı, acıyı çekmiş sonra hocam yani ben niye bu kadar bekledim? Ben niye vakti zamanında bunu çözmedim? Bu kadar kolay mıydı diye geri dönüşler alıyor musunuz? Binlerce hasta var. Yani sadece diyebilirim ki hani biz 3 senede hani belki de 6-7 bin hastamız olmuştur yani. Çünkü çok güzel bir yöntem. Avrupa'da, Amerika'da, tüm dünyada son 10-15 yılda uygulanan bir yöntem. Vallahi çok sevindirici. Ya diyorum ya bende bile o eski bilgi var. Aman bel fıtığı mı, ameliyat mı? Dur, riskli bu durumlar. Artık onlar bitti diyor hocalarım. Nükleoplasti mi deniyor hocam şimdi bunun adına, bu operasyonun adına? Yani iki omurga arasındaki disk dokusu fıtıklaşıyor ve bacağa giden veya kola giden sinir köküne baskı yapıyor. Bu tabii geçmezse uzun bir zaman içerisinde bu fıtığın içine işte eskiden diyelim ameliyatla biz hani ulaşıyorduk. Bu sinire baskı yapan kısmı ameliyatla ulaşıyorduk. Ama şimdi uygun hastalarda hani uygun hasta seçimiyle bir kanül yardımıyla bu bölgeye ulaşılıyor ve fıtığın iç kısmına ulaşılıyor ve buharlaştırılıyor. Böylece büzülüyor bu fıtık dokusu ve sinir kökü rahatlıyor.
Ne kadar sürüyor operasyon hocam? Aşağı yukarı yarım saat kadar süren bir O kadar operasyon. kısa. Evet, tek seviyede. Bu arada birden fazla seviyede bel fıtığı ya da boyun fıtığı varlığında da uygulayabiliyoruz. Bu hastalarda tabii süre fıtığın sayısına göre biraz daha artıyor ama en uzun süren hastada bile bir 45-50 dakikayı Hiçbir şey değil geçmiyor. canım. Evet. Anestezi almıyor dediniz. Genel anestezi almıyor hastalarımız. Lokal anestezi altında yapıyoruz. Bir de tabii sedasyon dediğimiz bir anestezi şekli vardır. Bu da damardan bir takım ilaçlar vererek hastalara rahat bir uyku uyumalarını sağlıyoruz. Hastanede kalıyor mu hastalar? Günübirlik yapıyoruz. Yani gece hastanede hastalarımızın %99'u gece hastanede kalmıyor. Gidiyor eve. Aynı gün Evet. birkaç saat istirahatin ardından evlerine gönderiyoruz. Ama evde de dikkat edilmesi gerekenler vardır diye düşünüyorum. Evet. Dur tamam kolay, yarım saatlik bir operasyondan çıktım. Bu operasyonu geçirenler evde ne yapmalı? Kendine nasıl dikkat etmeli? Bir kere akşam eve gittiğinde tabii ki bir dinlenecek. İhtiyaç için kalkabilir. Ertesi gün biz zaten arıyoruz. Nedir? Hani ağrılar ne durumda? Epey geçti mi? Yürümen nasıl? Oturman nasıl? Bir hafta sonra tabii tekrar arıyoruz ama genelde 2-3 günde hani Yani normal hemen ertesi gün gündelik hayatına dönebiliyor mu hastalar? yavaş yavaş dönüyor. Yani hepsinin bizim önerilerimiz var. O önerilerimize uyması lazım. İşte ertesi gün hani neler yapabilir? Evin içinde gezebilir. İşte 2-3 gün sonra dışarı çıkabilir. İşte bir hafta sonra en geç hani işine Başlayabilir. dönebilir. Ama ağır egzersizler için tabii 2 hafta duruma göre 4 hafta geçmesi lazım. Biz hep her periyotta tabii arıyoruz ve Süreci takip ediyorsunuz. kontrole de çağırıyoruz. Hocam biri ne yaparsa o fıtık bu kolay yolla yapılan operasyona rağmen geri döner. Kişi nasıl hatalar yapıyordur da fıtık oluyordur? Biraz daha genelleştirebilirim soruyu. Erken dönem, yani bizim operasyonumuzdan sonra yaptığımız işlemden sonra erken dönemde fiziksel aktiviteye ağır bir şekilde dönmek, sen sporcuysa ağırlık kaldırmak istiyorum diyor ve nekat dönemini atlatmadan ağırlık kaldırmak veya ağır taşımak, bele yük bindirecek itme çekme hareketleri yapmak istemediğimiz şeyler. Bunlardan hastalarımızın kaçınmasını istiyoruz. Ama tabii şunu da özellikle söylemek gerek ki şimdi hocam yine bir cerrah olarak bu konuda onun da söyleyeceği şeyler olacaktır. İşe, güce ve sosyal hayata dönüş zamanı cerrahi bir operasyona göre çok daha çabuk. Yani biz 3 gün bir istirahat istiyoruz. 3 günden sonra hasta evden çıkabiliyor. Hatta işine, yani çünkü kimi hasta var diyor ki ben 3 günden fazla işimden uzak duramam, işime dönmem lazım. Çok ağır bir fiziksel aktivite olmaması kaydıyla işine gücüne dönmesini söylüyoruz hastaların ki ameliyat olan bir hastada bu en azından birkaç hafta, belki bir ay sürecek bir dönemdir. Eğer ameliyatın şekli enstrümantasyon dediğimiz işte omurgaya vidalar vesaire konulan bir takım daha zorlu ameliyatlar yapıldıysa o zaman aylarla, birkaç ay şeklinde ifade edebileceğimiz sürelerde hastalar günlük yaşamlarına dönüyorlar. O yüzden de biz mümkün mertebe hastalarımıza diyoruz ki eğer bu bizim uyguladığımız girişimsel tedavilere uygun bir hastaysanız ameliyat olmayın. Hele ki sadece ağrı şikayetiyle sakın ameliyat olmayın. Eskiden bel fıtığında yüksek ameliyat, bel fıtığında da boyun fıtığında da yüksek oranda ameliyat yapılmasının nedeni aslında hastaların ağrıya dayanamamaları. Oysa biz o ağrıyı uyguladığımız nükleoplasti ve diğer başka kombine tedavi yöntemleriyle nükleoplastinin yanı sıra ağrıyla baş ediyoruz. Ağrıyı ortadan kaldırıyoruz. Fıtığın geri çekilmesini de sağlıyoruz. Ondan sonra zaten Ya işin özü aslında kalkıyor. bu operasyonların en başlıca iyi geldiği şey o ağrıyı sonlandırıyor. Evet. Tabii hastanın şikayeti ne olabilir bel fıtığı ve boyun fıtığında? Şiddetli ağrı geçmiyor. İşte bacakta, ayakta veya kolda uyuşukluk, kuvvet kaybı olabilir. Bir de nadir durumlarda büyük abdest, küçük abdest tutamama gibi sorunlar olabilir. Biz tabii hastayı değerlendiriyoruz. Muayenesi, filmleri, muayenesinde eğer ilerleyici bir kuvvet kaybı yoksa, büyük abdest, küçük abdest sorunları yoksa
İşte o ağrı için çok güzel bir yöntem. Yani eskiden hani ağrı var, ne yapacağız? İlaç, fizik tedavi, yatak istirahate geçmiyor. O zaman ameliyat yapıyorduk ve ameliyata yönlendiriyorduk. Ama şimdi teknolojinin, ilaç teknolojileri, ameliyathane teknolojileri, işte hareketli röntgen, skopi teknolojisinin gelişmesiyle ameliyatsız, kanama olmadan, dikiş olmadan, dokuları almadan bir kanül yardımıyla. Bir kesi yok yani Kesi operasyonda. Yok, kesi yok. Kanül yardımıyla fıtığın içine ulaşılıp nükleoplasti tedavisiyle bel fıtığı, boyun fıtığı tedavi oluyor. Hocam peki ameliyatla nükleoplasti, yani sizin bu bize anlattığınız operasyon arasında nasıl bir fark var? Şimdi ameliyatta bir kere hem ameliyat öncesi hem ameliyat sonrası tabii uzun bir dönem geçiyor. Ameliyat sırasında da cilt altı, kas dokuları açılıyor, bir parça kemik alınıyor, işte yakılması gereken damarlar yakılıyor ve o fıtık oradan alınıyor. Tabii dikiş var, kanama var, iz var, hani bir takım. Ve ameliyattan sonra da ağrılı dönem umulandan daha uzun geçebiliyor. Tabii iyileşme dönemi daha uzun sürüyor. Bir enfeksiyon riski, tabii ki bir tekrarlama riski nükleoplastiye göre daha fazla oluyor. Ama nükleoplastide genel anestezi yok. Lokal anesteziyle bel fıtığı, boyun fıtığı günübirlik olarak hani o akşam evinize gidiyorsunuz ve 3-5 gün içerisinde de günlük yaşamınıza dönüyorsunuz. Mehmet Hocam da Hocam bıçak değdi mi zor. Burada bıçak değmiyor. Bıçak değmiyor. Nükleoplasti minimal invazif dediğimiz bir yöntem. Minimal invazif kelime anlamı olarak vücuda en az zarar veren demek. Dediğiniz gibi bir bıçak yok, dikiş yok. Ve bir şey daha beklemek istiyorum ben Murat Hocam'ın söylediklerine. Şimdi kendisi cerrah olduğu için cerrahlar bu sözü çok sevmezler ama Murat Hocam ameliyat sevmeyen bir cerrah. O yüzden bu konuda bana katılacaktır diye düşünüyorum. Başarısız bel cerrahisi sendromu, başarısız boyun cerrahisi sendromu dediğimiz bir sendrom var. Bu yani tanımlanmış bir sendrom. Başarısız bel cerrahisi sendromu. Bu nedir? Ameliyat olan hastada ameliyattan sonra fıtığın nüksetmesi ya da fıtığın olduğu bölgede yapışıklık dokularının oluşması nedeniyle hastalarının ağrılarının, şikayetlerinin devam etmesi demektir. Bel fıtıklarında mümkün mertebe ameliyattan uzak durulmasının gerekliliğinin altında biraz da bu başarısız bel yani ameliyat çok sendromu güzel geçebilir. Ameliyat mükemmel olur. Ama hasta ameliyattan sonra veya bir zaman sonra Mehmet Hocam'ın dediği gibi o fibrozis dediğimiz o bölgedeki vücudun normal reaksiyonu yani yapışıklıktan dolayı hastanın ağrıları olur. Bazen de tekrar ikinci bir defa ameliyat gerekir. O zaman da başarısız bel cerrahisinde ikinci bir ameliyat şansı, başarı şansı %50'ye kadar düşüyor. Vallahi böyle her bir ameliyatta şansınız daha azalıyor. Her ameliyat daha zor. Valla böyle bir sistem varsa niye gidip ameliyat olayım? Eğer boyun ya da bel fıtığınız varsa bence hocalarıma, onlar gibi bunları anlatan hekimlere lütfen bir kulak verin diyelim. Şahsi olarak ben hani 30-32 yıldır beyin cerrahisinin içindeyim. Her zaman ekip olarak çalışmak benim hoşuma gitmiştir. Hani takım olarak çalışmak her zaman çok iyidir. Bu bel fıtığı, boyun fıtığında da işte Mehmet Hocamızın ağrı yönünden olaya yaklaşması, teşhisini koyması ve bizim de beyin cerrahisi olarak beraber konsültasyon yapmamız, hastayı beraber değerlendirmemiz ve gerekirse işlemde de beraber olmamız tedavide tabii bir takım çalışması gerektiriyor. Oluyor. Yani doğru. her sahada takım çalışması Hocam, her zaman sizin uzmanlığınızdan da bir iki cümle alırız. Şimdi tabii burada aslında biz bir konsey oluşturmuş oluyoruz. Yani gelen hastalar sadece cerrah gözüyle değerlendirilmiyor. Murat Hocam da değerlendiriyor. Ben girişimsel ağrı tedavisiyle uğraşan bir anestezi uzmanı olarak ben de değerlendiriyorum ve ona göre bu hastanın bizim yani gelen hastanın, başvuran hastanın bizim uyguladığımız tedavi yöntemlerine uygun bir hasta olup olmadığına birlikte karar veriyoruz. Şimdi ben anestezi uzmanıyım dedim.
Ama ben girişimsel ağrı tedavisiyle uğraşıyorum 25 yıldır. Şimdi insanlar bunu duydukları zaman şaşırıyorlar. Çünkü anestezi deyince akıllarına ameliyathanede Bir hastayı... saniye, nerede ağrı varsa size mi geleceğiz hocam? Onu söyleyeyim size vücudumuzda. Şimdi şöyle kronik ağrılar tabii ki en çok omurga kaynaklı ağrılar ki omurga kaynaklı ağrılar zaten tüm insanların özellikle en az 3'ünün hayatları boyunca en az bir kez karşılaştıkları ağrılar. Bel ağrıları özellikle. Bunun dışında çeşitli baş ağrılarında girişimsel ağrı tedavisi yöntemleri Ne güzel. uygulayabiliyoruz. Bunun yanı sıra başka bir takım kronik ağrılarda, fibromiyajide, kimsenin başına gelmesin kanser ağrılarında uygulanan çeşitli girişimsel ağrı tedavisi yöntemleri var. Bunları uyguluyoruz. Yani anestezinin bu işe dahlinin nedeni aslında bölgesel anestezi dediğimiz yöntemler. Yani anestezi uzmanının tek işi genel anestezi değil. Doğru. İşin bölgesel anestezi kısmı var. Ve girişimsel ağrı tedavisinin doğuşu da zaten bu anestezi uzmanlarının uyguladığı bölgesel anestezi yöntemlerinin ağrı tedavilerine uyarlanmasıyla ortaya. Ama yine de anestezi ilgi çekici bir konu hocam. Ben yenilerde bir operasyon geçirdim. Ben de kronik bir sorunumdan kurtuldum. İşin en çok sağ olun hocam, hepimizi korkutan kısmı o anesteziyi almış olmak. Ya hocam ne oluyor da insan gerçekten sanki bir öbür dünyaya gidip geri geliyor gibi. Gözünüz kapanıyor ve sanki saniye geçmişte gözünüzü açıyor gibi oluyorsunuz. Çok ciddiyet isteyen bir iş. Lokal de olsa, genel de olsa anestezi, yanılıyor muyum? Tabii ki, elbette. Şimdi anestezide ne oluyor da oluyor diye soruyorsanız benim vereceğim cevap şudur. Anestezi ilaçları santral sinir sistemi yani merkezi sinir sistemini baskılayarak sizin bütün duyularınızı aslında ortadan kaldırıyor. Ağrı duyunuzu da ortadan kaldırıyor. Hafızanızı da ortadan kaldırıyor. Bilinç halini ortadan kaldırıyor ve derin bir uykuya dalıyorsunuz. Neden oluyor diye, bu ilaçlar ne yapıyor da böyle oluyor diyorsanız bunu bilmiyoruz. Gerçekten mi? Bu henüz açıklığa kavuşmuş bir şey değil. Bu beynin gizemlerinden biri. Bu ilaçlar merkezi sinir sistemini bir şekilde baskılıyorlar ve sizin derin bir uykuya dalmanıza neden oluyorlar. Ama tam olarak neden olduğunu hala... Hocam çok acayip. Sizin alanınız şimdi beynin gizemleri, sırları. Kaç yıldır dediniz? Ben uğraşıyorum. 32 yıldır 32 beyin yıldır. cerrahisinin içindeyim. Cevabını bulabildiniz mi bazı gizemlerin? Evet. Yok, trilyonlarca hücre var. Tabii beyin ve omurilik çok harikulade bir organ bütünü zaten. Biz de Mehmet Hocam'la daha çok işte bel fıtığı, boyun fıtığı yani omurga ve omurilikle uğraşıyoruz. Gerçekten hayran bırakan bir sistem. Şunu da eklemek istiyorum. Nükleoplasti yani ameliyatsız bel fıtığı, boyun fıtığı tedavisi sırasında Mehmet Hocam lokal anestezi ve sedasyon uyguluyoruz dedi. Yani o lokal anesteziyle zaten hani iğne, kanül girişlerini hasta hissetmiyor. Bir de o sedasyon dediğimiz o genel anestezi değil ama o sedasyonla işte hastamız uyuyor dedi. O uyku sırasında da biz işlem sırasında bazı sorular sormamız gerekebiliyor hastaya. O sorulara cevap verebiliyor ama. Bu da çok sohbet güzel ediyorsunuz şey. yani operasyon Gerekirse sırasında. ediyoruz. Tabii ki ediyoruz ama Evet. uyguladığımız ilaçlar sayesinde hastalar o anları da hatırlamıyor. Hatırlamıyor. Çok güzel bir şey. İşte her türlü anestezi alındığında bir hatırlayamama hali var ya. Yani ben de ona şaşıp duruyorum. Gerçekten şaşıyorum. Ne oldu? Nereye gittim? Ne oldu? Sadece bir saniye geçmiş gibi. Uyananlar oluyor mu gerçekten hocam bu genel anestezi alındığında? Tabii bu çok Var mı o başka bir konu. hikayeler? Yani Şehir efsanesi mi? Şehir efsanesi değil, hayır. Böyle bir şey var. Anestezi pratiğinde bazı şeylere dikkat edilmezse böyle bir durum gerçekleşebiliyor. Peki tekrar konumuza dönüyorum. Evet. Bilhassa kronik bazı rahatsızlıkları olanlara bu operasyonu tavsiye ediyorsunuz. Şeker, kalp, tansiyon. Yanılıyor muyum hocam? Evet. Niye? Zaten nükleoplasti dediğimiz bu bilimsel bel fıtığı, boyun fıtığı tedavisi bu çok yaşlı olan, kronik hastalıkları olan işte kalp, şeker, tansiyon gibi
hastalar için zaten bulunmuş, hani icat edilmiş bir yöntem. Çünkü bize çok hastalar geliyor. İşte belimde dar kanal var, boynumda dar kanal var veya belimde fıtık var. Doktorum evet ameliyat olsan iyi olur dedi ama işte kilomdan, yaşımdan, ek hastalıklarımdan dolayı çok riskli dedi. Onun için ben size geldim. Biz de hastayı değerlendiriyoruz, muayene ediyoruz, filmlerine bakıyoruz. Bir konsey oluşturuyoruz Mehmet Hocam'ın dediği gibi. Uygun hasta seçimiyle o bel fıtığına işte bazen 2 seviye olabilir, tek seviye olabilir. Nükleoplasti yöntemiyle. Bundan kastınız ne hocam? 2 seviye, yani tek 2 seviye. tane bel fıtığı olabilir veya boyun fıtığı şikayetiyle gelmiştir. 2 tane boyun fıtığı İkisiyle olabilir. aynı anda gelen oluyor mu? Hem Bel ve boyun. fıtığı hem bel fıtığıyla tabii gelen olabilir. Ama Mehmet Hocam'ın tercihi önce boyun Hastanın fıtıkları. şikayeti hangi bölgede daha fazlaysa önce ona uygulamak daha doğru. Hocam biz boyun fıtığı olup olmadığını nasıl anlarız peki? Nasıl sinyal verir? Nasıl bel fıtığında bacağa yayılan bir ağrı ve beraberinde uyuşukluk, kas gücü kaybı oluyorsa boyun fıtığında da kola yayılan bir ağrı genellikle ortaya çıkıyor. Ve yine kolda takım bölgelerde uyuşma, karıncalanma ve refleks kaybı, güç kaybı ortaya çıkabiliyor. Bu şikayetlerle gelen hastaya muayenede de eğer biz hastanın boyun fıtığı olduğunu gösterecek bir takım bulgulara rastlarsak boyun MR'ı istiyoruz ve boyun MR'ında da fıtığı görüntülediğimiz zaman seviyesini de görüntüleyerek bu seviyeye uygun hastaysa eğer tükloplastiği uyguluyoruz. Bizim yaptığımız işlemlerin Murat Hocam da bahsetti, o konudan ben de biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle bir durumu var. Dediniz ya işte kronik hastalığı olanlar. Evet, şeker, tansiyon, bu kalp. işlemler yapılır mı? Zaten kronik hastalığı mesela hasta 70 yaşının 80 yaşının üzerinde. Kalp hastalığı var, bypass olmuş, şeker hastalığı var veya kalbinde stentler var. Ameliyat olmasına kardiyoloğu izin vermiyor veya kendisi bu ameliyatı olmak istemiyor. Yakınları korkuyor. Masada kalma korkusu diye bir şey de var. Üstüne üstlük bu tür hastalarda omurga problemleri yaşa da bağlı olarak, yılların yıpranmışlığına bağlı olarak çeşitli olabiliyor ve ağır problemler olabiliyor. Bu hastalara ameliyat yapmaya kalkacak olursanız uzun saatler süren büyük ameliyatlar yapmanız gerekebiliyor ve hastanın yaşam kalitesini yükseltecek misiniz? Daha kötü mü hale getireceksiniz? Ortada bir soru işareti. İşte o zaman bizim yaptığımız işlemler devreye girdiğinde mikroplasti veya işte bizim uyguladığımız radyo frekans termokarbürasyon yöntemiyle kireçlenmiş eklemlere yaptığımız sinir blokajları, çeşitli epidural transforaminal enjeksiyon dediğimiz enjeksiyon tedavileri, bütün bunlarla hastanın yaşam kalitesini yükseltmek mümkün oluyor. Çünkü hasta ortada bırakılmış oluyor. Hastanın ağrısı var, şikayeti var. Uzun zamandır bu şikayetleri yaşıyor, çekiyor, dinleniyor, olmuyor. İlaç kullanıyor, olmuyor. Fizik tedaviye gidiyor, yeterli gelmiyor. Cerraha gidiyor, cerrah diyor ki aslında ameliyatlıksın ama bu ameliyat sana olmaz, çok riskli. Ve hasta evine gönderiliyor. İşte biz o hastalarda da yaşam kalitesini yükseltmeyi vaat ediyoruz. Mesela dün bir hastamız vardı. Kendisi emekli ebe hemşire hanım. Ben diyor evet bana belimden ameliyat dendi. İşte 2 tane fıtığım var. Belimde kireçlenmelerim var ama ben diyor ömrümde işte başka 6 tane başka ameliyatlar, ağır ameliyatlar geçirdim. Ben artık belimden ameliyat olmak istemiyorum diyordu. Sağ olsun Mehmet hocamız da hallettiniz mi hocam? Kurtuldu mu? Ameliyatsız nükleoplasti ile bel fıtığı tedavisi hem de 2 seviyede tedavi edildi. Kireçlenmelerine beraberinde kombine tedavi enjeksiyonlar da yaparak. Evet. En çok kadınlarda mı erkeklerde mi görülüyor boyun ve bel fıtığı? Değişiyor mu? Aşağı yukarı eşit. İşte aşağı yukarı eşit, evet. Meslek grubu olarak hocam şu meslek grubunda daha çok görüyoruz diyor musunuz? Valla benim hani kendi tecrübelerim biraz tır şoförlerinde, kamyon şoförlerinde çünkü sürekli böyle oldukları için bir de galiba. Sürekli bir titreşimle de motosiklet kullananlar da olabiliyor. Tabii bir de ev hanımları. Ev hanımları çok tez canlı olduğu için birden şunu kaldırayım, birden işte bulaşık makinesi, yani şu belin eğilme ve bükülme
olayı aynı anda yapılırsa ve böyle hani aniden yapılırsa bu ev hanımları için çok tehlikeli. Şöyle eğilip yerden bir şey almak yanlış İşte değil mi orada hocam? tabii çömelerek Çömeleceğiz önce. ondan sonra kaldıracağız. Doğru bu. Anadolu tabiriyle önce bir, Ama işte hanımlar tez canlı olunca Evet, maalesef ki hanımlar- annelerimizden biliriz. Ya Evet. boyunları tutuktur ya işte bellerinde Evet. problem vardır. Şu sorunun da yanıtını alalım hocam. Mesela benden yola çıkalım. Boynumda ya da belimde şu an bir problem yok benim. Herhangi bir fıtığım da yok. Sağlıklı bir insan nasıl bir yanlış yaparsa boyun ya da bel fıtığı olur? Birincisi kilo alırsa yanlış yapmış olur. Aldığınız her kilo omurganızın üzerine binen bir yük demektir. Dizlere de zararlı ve omurgaya da zararlı. O yüzden de biz belli bir endeksin üzerindeki kilolu hastalarımıza mutlaka bu kilolarından kurtulmalarını sebep veriyoruz. Genetik faktörler önemli. Ailesinde erken omurga yıpranması olanlarda bizim dejenerasyon dediğimiz halk arasında yıpranma denilen durum omurga problemleri daha fazla görülebiliyor. Sigara bir etken. Sigara kullanımı disklerde omurların arasındaki disklerde erken yaşlanmaya yol açıp bel fıtığına, boyun fıtığına zemin hazırlayabiliyor. Sigarayı bırakmayı düşünen izleyicilerimiz varsa bunu da göz önüne alsınlar. Bunun dışında tabii ki mesleki durumlar, ağır iş yapan kişilerde omurgasına dikkat etmeden ağırlık kaldıran kişilerde daha fazla oluyor. Bu hasta yani bu kişilerde daha fazla görüyoruz. İki hekimin de bu konudaki görüşünü gerçekten almak isterim. Çünkü hekim buldu mu ben bu soruyu sorarım. İnsan vücudunda ve yaratılışa da baktığınızda ya bu nasıl bir şey dediğiniz durumlarla karşılaşıyor musunuz? Bu da mesleğinizin gizemlerinden bir soru olsun. Hocam var mı bir cevap? Benim cevabım şu olur. İnsan vücudunu diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aslında yine bizim konumuzla ilgili iki ayak üzerinde dik duran tek canlı olmalıyız. Ve bu kadar çok omurga probleminin görülmesinin de nedeni bu. Tamam, iki ayak üzerinde yaşayan başka memeliler de var ama insan gibi bütün hayatını iki ayak üzerinde geçiren ve sürekli dik durarak geçiren başka bir canlı yok. Bu da omurga problemlerine zemin hazırlayan bir şey aslında. Sorunuza cevap olarak Güzel cevap. söyleyebilirim. Hocam? Vallahi tabii işte beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak hani beyin, omurilik ve omurga gerçekten muhteşem bir bütün. İşte omurgamızda bizim omurga eklemleri var. İçinden çok hayati omurilik geçiyor. İşte bütün her yere o sinir çıkışları. Ve yaş ilerledikçe de tabii kireçlenmeler oluyor. Yani dengeli yaşamak, hani onu söyleyebilirim. Dengeli yaşamak bizim için çok önemli. Özellikle de büyük şehirler artık gündemde, şehir hayatı çok gündemde. Birincisi uyku, işte gece uykuyu iyi almak, sağlıklı beslenme artık şehir hayatında ve hareket. Hareketi artık çok aksatıyoruz. Yani asansör, araba, Tabii. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bunlara dikkat etmezsek metabolizma bozuluyor. İşte kilo problemi oluyor ve O da vücudun herhangi bir yerine tabii, gidip yerleşiyor. yani sorun bel olarak fıtığı, ortaya çıkıyor. boyun fıtığı. Çünkü o disklerin damarları yok içinde. Onlar süzerek kanı alıyorlar, emerek alıyorlar. Onun için metabolizma çok önemli. O zaman son olarak lütfen seslenin. Bel ve boyun fıtığı ameliyatlarından korkan birine ne dersiniz? Ameliyat olmaktan elbette ki korkun. Gerekmedikçe ameliyat olmayın. Uygun hastalarda bizim uyguladığımız tedaviler için mutlaka hekimlerinizden talepte bulunun derim. Bunu uygulayabiliyorsa uygulamaları, uygulayamıyorlarsa sizi uygulayan hekimlere yönlendirmeler için talepte bulunun derim. Ama üstüne basa basa söylüyorum. Her hasta için uygun tedaviyi belirleyip ona göre işlemi yapmak lazım. Yani biz bütün hastalara girişimsel ağrı tedavisi olun demiyoruz. Eğer
Gerçekten ameliyatlık değilseniz, ameliyat kriterlerini taşımıyorsanız, ki bu sadece %5'tir, en başta söylediğim şeyi en sonunda bir daha söyleyeceğim. Bel fıtığı tanısı konulan hastaların sadece %5'i ameliyat gerektirir. Kalan %95'in içindeyseniz o zaman ameliyat olmayın ve bizim uyguladığımız yöntemler bu konuda ameliyat dışında uygulanabilecek en ileri yöntemler. Kimler size başvursun hocam? Şöyle söyleyeyim, bel fıtığı olan, boyun fıtığı olan, ileri yaşlardan dolayı belinde, boyunda dar kanalı olan hastalarımız hakikaten ameliyatsız çözümleri arasınlar. Çünkü bütün dünyada artık diğer branşlarda da genel cerrahi, kadın Evet. doğum, üroloji, göz, kulak, burun, boğaz hep tek bir noktadan girerek veya iki noktadan girerek minimal invaziv artık tedaviler var. Bizim ağrı, bel fıtığı, boyun fıtığında da böyle. Biz nükleoplasti tedavisi olarak özetliyoruz ama siz hekim olarak bize geldiğiniz zaman biz size muayenenizi, durumunuzu, her şeyi size anlatıyoruz. Siz de anlıyorsunuz zaten. Çünkü gelen hastalarımız böyle çok doktor da gezerek bazen gelmiş oluyor. Kafaları karışmış olarak da Doğru, geliyor. tabii. Biz sizin bel fıtığınızın, boyun fıtığınızın durumunu size anlatıyoruz. Filmlerinizi ve nasıl bir tedavi gerektiğini de size sunuyoruz. Ve ameliyatsız bel fıtığı, işte nükleoplasti, kombine tedavi, radyo frekans, nokta atış tedavileriyle size en uygun tedavi seçeneğini sunuyoruz. Bu şekilde tavsiye edebilirim. Boyun ve bel fıtığınız varsa hocalarımı buluyorsunuz o zaman. Murat Karakuş, Mehmet Çelik bizimleydi. İkinize de çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel sayenizde bugün yepyeni bilgiler edindik. Sağ olun, var olun. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Yeni bir yayında görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.